Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. İlk videomuzda Fusion'un genel tanıtımını yapıp arayüzü hakkında bilgiler vermiştik. Bugün ise bir parçayı nasıl çizebileceğinizi göstereceğim. Bu arada bu çizdiğim parçayı diğer uygulamalarda da çizebilirsiniz. SolidWorks, Inventor, NX gibi. Bu tür uygulamaların çizim mantığı da aynı zaten. Bir problem yaşamazsınız yani. Her neyse, biz çizimimize dönelim. Bir çizime başlamak için sol üstte görünen dosya simgesine gidiyoruz. Bu sembole tıkladığımızda birçok seçeneğimiz çıkıyor. Buradan yeni tasarım seçeneğini seçip tasarıma başlıyoruz. Her programa girdiğinizde bunu tıklamanıza gerek yok. Bu seçenek daha çok birden fazla çizim yapmak için işinize yarar. Burada göründüğü üzere yeni bir sekme açtım. Ben zaten halihazırda oluşturduğum bir e, çizim olduğu için şu anlık bu şeye gerek yok ama bu seçeneği birden fazla projede çalışmak için kullanacağız tabii ki. Şimdi yeni bir sayfa açtığımıza göre çizimimize başlayalım. Çizime başlamak için önce tasarım seçeneğimizin yanında eskiz oluştur komutuna tıklıyoruz. Bu komuta tıkladığımızda bize 3 tane düzlem karşılıyor. XY düzlemi, XZ düzlemi ve ZY düzlemi. Şimdilik bu düzlemlerin önemi yok. Ancak keme girdiğimizde bu düzlemler oldukça önemli olacak. Bunu ilerleyen videolarımızda anlatacağım. Şu anlık kulağınızda küpe olarak kalsın. Ben buradan XY düzlemini tercih ediyorum şu anlık. Bu düzlemi tercih ettiğimde bana eskiz paletini gösteriyor sağda göründüğü üzere. Bu eskiz paleti ise eee, bu görünüş değiştirme, eskiz kılavuzlarını gösterme, tutturma, dilimleme, profil bu tarz şeyleri tikle olarak görürüz. Bunlar ne anlama geliyor? Mesela eskiz kılavuzu nedir? Ama bastığımda mesela şuradaki parametrelerin kaybolduğunu görürüz. Tuttur dediğimiz ızgara. Mesela ben şuradaki hani aslında mavi gördüğünüz şeyler hani mouse'umuz ucundaki sembolde hani mavi bir kare çıkıyor ya. O mesela tuttur oluyor. Hemen yaptığında mesela kayboluyor. Buradaki tuttur dediğinde ızgara oluyor. Bazı durumlarda bunu kullanmanız gerekiyor. Bazı durumlarda gerekmiyor. Bu tamamen sizin özgürlüğünüze kalmış. Sizin kişiselleştirmenize kalmış olan bir şey. Burada profilimiz mevcut. Puanlar dediğimiz noktalama işaretleri. Mesela şöyle yaptığımda puanlar dediğimizde bu noktalar kayboluyor. E, Kısıtlamalarımız mevcut mesela. Bazıları burada 3 boyutlu geometriler için gösteriliyor. Bunları 3 boyutlu geometride bahsederim şu an. Mesela 3 boyutlu eskizde çaprazlama bir şekilde eskiz yapabiliyoruz. Yapı geometrilere diklik vesaire ya da yüzeydeki parametreleri göstermek için kullanılıyor. Yansıtılan geometride bir skecin üstüne yani eskizin üzerinde yapılan şeyleri projeksiyon şeklinde yansıtabiliyoruz. Ya da o eskiz üzerinden çizim yapabiliyoruz. O tarz şeylere olanak sağlıyor. E, Burada göstereceğim kısıtlamalar var. Mesela kısıtlamalar derken mesela şöyle yaptım. Bu bir kısıtlama dediğiniz aslında parametre. E, İngilizceden kısıtlama olarak çevrilmiş. Bu arada programı İngilizce kullanmaya özen gösterin. Çünkü ee, ya tabii ilk başladığınızda Türkçe olarak kullanın. Ancak sonrasında İngilizce olarak kullanın. Çünkü İngilizce kaynaklar daha fazla oluyor bir sorunla karşılaştığınızda. Ben eğitim için Türkçe'ye çevirdim. O yüzden terimler karışabilir. Kısıtlama dediğimiz parametreler mesela şuradaki sembol burada yatay ve dikey olarak belirttiğim sembolde yaklaşık olarak yatay olarak alıyoruz. Kısıtlama dediğimizde burada kapatıyoruz hemen parametreleri. Gözükmüyor yani. Halbuki burada var kısıtlama. Ancak gözükmüyor. Bunu açtığımda gözüküyor artık. Bu şekilde. Burada gördüğünüz üzere oluştur simgemizin üstündeki komutlar değişti. Dikdörtgen, çizgi, daire, spline, eğri dediğimiz aynalama, ölçülendirme, e, fillet dediğimiz pah kırma ya da radyus oluşturma, trim dediğimiz kırpma, offset dediğimiz bir çizgiyi kopyalama, üstüne kopyalama. Bu komut ise iki çizgi arasında bir eğri oluşturma komutumuz. Burada yeni bir komutumuz var. Otomatik ölçülendirme. Hızlı ölçülendirmede kullanacağız bunu. Şu anlık ihtiyacımız yok. Bu sekmemizde ise parametrelerimiz var. Bu parametreler
bir çizgi üzerinde tanımlama sağlıyorum. Ne demek bu? Ben şöyle söyleyeyim. Bir çizgi çektim. Şimdi bu çizgi eğri bir çizgi gördüğünüz üzere. Ben şimdi bu eğikliğine bir tanımlama sağlamak zorundayım. Eğer sağlayacaksam, sağlamak istiyorsam, bu tamamen benim elimde olan bir şey. Ya da çizim öyle isteniyorsa bunu yapmak zorundayım. Şimdi diyor buna tıkladığımda yatay dikeyleştirmeye tıkladığımda bana eğikliğine göre mesela atıyorum e, eğer yataya çok eğimliyse yatay yapacak. Dikeye çok eğimliyse dikey yapacak. Burada göründüğü üzere zaten hani 45 derecenin altında gibi gözüküyor. Büyük ihtimal yatay yapacak. Hemen şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi yatay yaptı. Eğer ki şöyle yapsaydım bunu dikey yapacaktı. Bu şekilde. Bu işlere tanımlama diyoruz, kısıtlama diyoruz, parametre diyoruz. Burada kesiştirme var. Mesela iki çizgiyi bu şekilde ya da noktaya baktığımda bu şekilde kesişiyor. Noktayı direkt hemen dikey çizgiye kesiştirdi. Tabii bu daha tanımlı olmadığı için bu şekilde uzatabilirim. Aşağıda çekebilirim bu şekilde. Teğet ise şöyle göstereyim. Teğet ise şöyle çizdiğim bir çizgiye bunu hemen teğet yapıyor. Bu şekilde. Çakıştırıyor yani. Eşitleme iki tane çizgiye boyunu eşitliyor. Mesela atıyorum bunu da bunu eşitle diyorum. Hemen hemen aynı boyda. Hemen ölçelim. 59,07 59,07 aynı gördüğünüz üzere. Paralel yapma. Mesela atıyorum iki çizgiyi şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Hemen bastığımda paralel yapıyorum bu şekilde. Aynı doğrultu üzerine paralel oldu. Dikleştirme onu da gösterelim. Şöyle bir çekelim. Şöyle çekelim. Zaten burada otomatik dik yaptım. Bunu hemen şöyle şuradan şöyle yaparak ya şunu şöyle basarak dikleştirdim. Yani, bir de kesiştirirsem bunu bu şekilde tamam, birleşik. Bu şekilde kısıtlamada sabitliyor bu şekilde. Bunun herhangi üzerinde şey yapamıyorum. Bu hareket ettiremiyorum. Değişiklik yapabiliyorum ama hareket ettiremiyorum. Şu an yeşilimsi bir görüntüye de sahip oldu. Bu şekilde komutlarımız mevcut. Şimdi bir çizim yapmak için oluştur komutlarımızın olduğu sekmeden başlıyoruz. Burada oluştur sekmemize tıkladığımızda çeşitli komutlar görüyoruz. Bu komutlar başta gördüğünüz komutların varyasyonları şekilde sıralanabiliyor. Yay ya da çokgen gibi komutlarla da erişimimizi sağlayabiliyoruz aynı zamanda. Şimdi basitçe bir çizimimize başlayalım. Şöyle bir çizim yapalım hemen. Şu şekil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir çizim yaptım. Kabataslak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki tane konu var. Birincisi siyah çizgi, ikincisi mavi çizgi. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi siyah çizgiler absolut, mutlak, ölçülendirilmiş çizgiler anlamına geliyor. Mavi çizgiler ise ölçülendirilmemiş, ölçülendirmeye müsait çizgiler olarak anlamına geliyor. Bunu yani nasıl anlatayım? Şu şekilde anlatayım. Mesela buradaki çizgimiz tam olarak 70 çıktı mesela. Buradaki çizgim hemen maviden e, siyaha döndü. Bunun nedeni burada iki tane parametreyi 70 milimetreye kısıtladım. Bu arada ölçülendirmemiz milimetre üzerinden oluyor şu anlık. Burada gördüğünüz üzere. Bunu buradaki profil sekmesinden değiştirebiliyorsunuz. Şu anlık bir önemi olmadığı için ben milimetre şeklinde devam edeceğim. Şimdi burada gördüğünüz 36,192 diye geçiyor. Ben bunu şimdi 40'a sabitlediğim zaman bu şekilde oldu. Bu çizgimiz niye siyah çizgiye dönmedi? Bunu şöyle göstereyim. Buradaki eğrilerde ve dik kenarlılarda genelde açı girmesi istenir Fusion tarafından. Yani parametre olarak açı girmem lazım. Onu da aynı şekilde ölçülendirmeye girerek bu şekilde yaptığımda mesela kaç diyelim? 130 diyelim. Mesela gördüğünüz üzere siyah çizgiye döndü. Ee, peki
Mavi çizgilerde nasıl bir değişiklik yapabilirim? Mesela onu önceden göstermem lazımdı aslında ama şu anlık böyle olsun. Burada mavi çizgimiz var. Hatta Ctrl+Z'ye basarak geri alalım. Şu şekilde. Mesela mavi çizgilerin sıkıntısı şu. Ben şimdi burada aldığım bu parametreyi bu şekilde uzatabiliyorum. Ya da bu şekilde. Birazcık program sapıtıyor tabii. Ya da bu şekilde çekebiliyorum, kısaltabiliyorum. Bu şekilde. Bunu Bu bizim için kabul edebilir bir değer değil. O yüzden olabildiğince siyah çizgilerle çalışmaya çalışalım. Özen gösterelim. Çünkü bir hatanızda ölçüler kayacak. Örneğin mesela mouse geldi, şuraya bastınız, bu şekilde değişti. Fark etmediniz. Bu böyle çok bariz bir hata aslında ama bunu fark etmediğiniz durumlar da olacak tabii ileride. O yüzden siyah çizgiyle çalışmaya özen gösterin. Yani bir resim verildiğinde olabildiğince değerleri girmeye çalışın. Bu şekilde mesela ben hemen gireyim. 147 olmuş. 140'a yuvarlayalım. Bunda bu şekilde kaç olmuş mesela? 117. İşte 110, 120'ye yuvarlayalım. Bunu tabii girelim şu şekilde. 30 olsun. Bu şekilde siyah çizgimiz oldu. Şimdi ben iki boyutlusunu çizdim. Bunu nasıl üç boyutluya döndüreceğim? Şimdi bunun iki farklı yolu var. Birincisi eskisi bitirip buradan program gelirse burada extrude et dediğimiz zaman burada hemen sağ tarafta bir sekmemiz çıkıyor. Burada işte çeşitli ayarlar yapıyoruz. İşte iki taraf, simetrik ya da işte profilde offset dediğimiz yine kopyalama tarzına yapıp işlediğimiz düzlem üzerinden başlatma, mesafe vesaire bu şekilde girebiliyoruz. Koniklik açısını verebiliyoruz. Bunlara daha detaylı değineceğiz tabii parçayı çizdiğimiz zaman. Burada ise işlemimiz ne? K- e, Katı modeli geçirmek mi yoksa kesmek mi, kesiştirmek mi? Yeni gövde dediğimiz zaten parça ama yeni bileşen dediğimiz böyle montaj işlerinde kullandığımız yeni bileşen oluyor. Bu mekanizmaları tasarladığımızda yeni bileşen üzerinden tasarlıyoruz. Şu anlık gövde kalmasında sıkıntı yok. Burayı çektiğimde 3 boyutlu hale geldiğini görüyoruz. İşte kaç milim isteyelim? 40 milim diyelim. Bu şekilde. İkinci yolu da göstereyim hemen şöyle Ctrl+Z yaparak. Burada E tuşuna bastığınızda zaten extrude edin kısaltılmış harfi E zaten. Hani E tuşuna bastığınızda direkt 3 boyutlu modele anında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yine oluşturalım. Bir komutu e, birkaç şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz klavyenizle özelleştirip kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan yukarıda seçerek de kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde göstermiş oldum bunu. Şimdi ise teknik resimden gelen bir parçayı, izometrik görünüşlü bir parçayı nasıl çizebiliriz onu göstereceğim. Şimdi öncelikle ben bu sayfayı bu şekilde buradan kaydedebiliyorum. Kaydet dediğimde bana nereye kaydedileceğini soruyor. Bu şekilde. Ben şu anlık kaydetmek istemiyorum. Bunu siz yaparsınız, yapmazsınız. Sizin bileceğiniz bir iş. Ben buradan başta gösterdiğim gibi yeni tasarımdan bir sayfa açtım. Burayı da kapattım. Kaydetme dedim. Şimdi çizdiğimiz parça burada şöyle bir parça olacak. Şimdi bu parçayı nasıl çizeceğiz? Öncelikle bir tasarım mantığına bakalım. Bu parça nasıl bir parça? Düzlemlerden oluşuyor, eğrisi var. Oldukça basit görünen bir parça. Peki nereden başlayacağız? Şimdi iki yerden başlayabilirsiniz. Genelde bu tasarımda bu şekilde bakarsanız, bu şekilde yaklaşırsanız sizin için daha kolay olacak. Şimdi parça bazen ilerleyen süreçlerde daha çok kompleks parçalar gelecek. Karışık görünen, nereden başlayacağınızı bilmeyen, böyle canavar gibi gelecek. Böyle çok garip gelecek gözünüze. Bu parçalara en basit nereden başlayabilirsiniz mesela? Onu düşünerek başlayın. Mesela ben olsam bunu şuradan başlarım. Sonra buradan extrude ederim biter. Ama aşağıdan başlasam mesela bir tık daha sıkıntı çekerim gibi gözüküyor. İki yolu da size göstereceğim tabii ki. Önce bakalım. Düzlem seçeneğini eskiz oluştur. Buradan bunu seçiyorum. Bakıyorum hemen parçama. Şu şekilde. Bakayım 70'e 50. Hemen geliyorum. Burada dikdörtgen komutumu kullanarak şu şekilde oluşturuyorum.
Bak gördüğünüz üzere burada siyah, burası da siyah, buralar mavi. Burada diyor ki beni tanımla, beni tanımla diye bağırıyor bu şu an. Bunu geleceğiniz e, eskiz boyutu dediğiniz yani D harfine basarak ölçülendireceğiniz. Bakalım hemen kaçtı. Bir kontrol edelim. 50'ye 70. Tam yapmışım. Aslında buraya da 75 olmuş. Ve şurada 70 yapalım. 70 yaptığımda bu şekilde tanımladım parçayı. Şimdi ben bunu kaç milimetre çekeceğim? 30 milimetre çekecekmişim. Hemen geçiyorum buradan. Böyle. Tabii burada katıl ya da yeni gövde oluştura dikkat edin. Bu şekilde oluşturacağız. 30 milimetre şu şekilde. Tamam dedim. Böyle bir dikdörtgen parçamız oluştu. Şimdi eskiz oluştur dediğimizde burada yine program diyor ki isterseniz burayı seçin. Hani düzlemi seçin. İstediğiniz düzlemi seçin ya da parça üzerinden bir düzlem seçin diyor. Şu şekilde parça düzlemimi seçiyorum. Hemen burada. Ben resmime geliyorum. Bu şekilde 80 yani buradan 30 gittiğime göre 50'si ilerisi gelecek. 50 de yukarısı olacak. 20 bu şekilde. Ondan sonra 30 çıkıp ikisini birleştireceğim. Şimdi 50 milim ileri doğru gideceğiz. Gelelim. Ve şu şekilde kabataslak bir parça oluşturuyorum. Şu şekilde hemen. Gördüğünüz üzere şöyle bir parça oluşturdum. Şimdi oluşturduğum çizgiler tanımsız çizgiler. Mesela bu şekilde extrude yapabiliyorum hemen. Ama bizden istenen şey tanımlı olan. Bakalım orası hemen kaçmış. 20. Buraya geliyorum. Buradaki çizgiyi seçiyorum. 20 çıktı tam da. Buradan aşağısı da 30. Hemen göstereyim size de. 30. Geliyorum çizimimize. Şu şekilde seçiyorum. Burası da tam 30 çıktı. Burada başta bahsettiğim mavi çizgi olayı bu şekilde yapabiliyoruz tabii ki ama bu mesela kayıyor böyle eğriden dolayı. Açıyı vermediği için bu şekilde oluyor ama biz eğriyi çizdiğimizde zaten parçalar belli oluyor. Yani şuradaki açıyı vermemize gerek yok. Buradaki açı zaten dik. Şuradaki sembollerden hani şurada önceden bahsettiğim diklik sembolü olduğunda bu parça dik. Bu şekilde. 50 milimetre gidiyorum. Geldim. Şu şekilde. Parçamız oluştu. Bakalım görünüşe. Aynı parçamız oluştu. Şimdi burada e, ölçüleri kontrol etmek için şurada ölç komutumuz var. Burada mesela yüzeyi ölçebiliyoruz, çizginin uzunluğunu ölçebiliyoruz, eğriyi ölçebiliyoruz, açıyı ölçebiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Sadece iki yere tıklamanız yeterli ya da bir yere. Mesela diyorum ki ben burası 90 derece mi bir ölçeyim hemen. İki yere tıkladım. Burada hemen 90 derece diyor, gösteriyor. Peki burası açısı kaç? Hemen gösteriyor. 33,7'ymiş mesela. Bizde bizim çizimimizde böyle bir parametre olmadığı için yani şu anlık hesabı gerek yok. Bu şekilde çizimimizi yaptık. Şimdi burada bahsetmem gereken bir konu daha var. Görünüşler. Şimdi bu görünüşler gördüğünüz üzere üç görünüş gösteriyor şu an. Bunlar perspektif görüşleri, iz düşüm görünüşleri oluyor. Bu ne demeye geliyor? Şimdi parçamıza geldiğimizde şuradaki kutucuğa önden görünüş dediğimizde teknik resmi budur. Yani şuradaki siyah çizgiler bunun teknik resmidir. Şimdi bunu niçin anlatıyorum? Mesela şunu da göstereyim ondan sonra söyleyeyim. Bak gördüğünüz gibi siyah çizgiler. Arkada şey yani. Yani eğri gözükmüyor aslında. Hani düz gibi gözüküyor. Bu yüzden üç görünüşten yararlanıyoruz iz düşümünden. Bunun için anlatıyorum. Yarın öbür gün önünüze bir parça geldiğinde bu şekilde gelecek. İzometrik daha çok tercih edilir gerçi farklı şeylere göre ama genelde basit parçalar için böyle bir parça gelecek mesela. Bunu üç görünüş sayesinde çizeceğiniz. Ben de zaten bu parçayı üç görünüş olarak atacağım size. Siz de bir çizmeyi deneyin. Bu da üst görünüşü. Bu şekilde göstereyim dedim. Şurada mesela gördüğünüz gibi. Hani aynı parça değil ama.
İşte buradaki çizgi, şuradaki çizgi eğimli gözükmeyeceği için buradan düz gözükecek. Aynı bunun gibi. İşte sağdaki de aynı şekilde gözükecek. Soldaki de aynı şekilde gözükecek. Üstte L şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Mesela sağla sol bunu anlatamaz mesela. Üst görünüşte illa lazım. Tabii bazı parçalarda da iki görünüşte yetebiliyor sadece ama genelde e, yani çizecek olan insana e, yardım etmemiz lazım. Hani yardımcı olmamız için üç görünüş daha sık kullanılması lazım. İki görünüş genelde yetersiz oluyor. Ama silindir parçalarda, simetrik parçalarda genelde iki görünüş kullanılıyor. İşte bir boru olduğunu düşünün. Yan görünüşü ve ön görünüşü yeter. Hani çapını belirtmek için. Bazı durumlarda zaten boru olduğunu belirttiğin için e, tek görünüş bile yetebiliyor aslında ama çoğu durumda iki görünüş, yani en az iki görünüş, en çok üç görünüş tercih ediliyor. Ha, ekstrası da izometrik görünüşü. Bu da şu şekilde. İzometrik dediğimizde parçaya şu şekilde baktığımız görünüş oluyor. Burada perspektif anlamında bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da düzeltmeyi şöyle göstereyim. Buradan monitör seçeneklerine giriyoruz. Monitör sembolü var. Ayarları görüntüdeymiş. Kameraya geldiğimizde mesela perspektif dediğimizde böyle gözüküyor. Baktığımda mesela buralar yamuk gözüküyor. İşte perspektif olduğu için buralar biraz daha ileride, arkası biraz geride olacak. Biz böyle kabul etmiyoruz tabii ki. Kameraya gelip ortografik dediğimizde bu şekilde kabul edeceğiz. Onu da gösterin bu şekilde çizmeye. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar şimdiden.